Big Bang, büyük patlama denen modeli inceleyeceğiz. Bunun dünyanın ya da e, evrenin açıklaması olarak bize, bilim dünyasının bir açıklaması olarak bize sunuluyor Big Bang modeli. E, bununla ilgili, bu modelle ilgili bize neler söylenmiş, neler söylenmemiş onlara bakacağız. Şimdi ekranımı paylaşayım, bu şekilde devam edelim. Şimdi daha önce bu sunumu yapmıştım, Küre Dünya Aldatmacası Tarihi şeklinde. O sunumu biraz büyüteyim. Önce Küre Dünya tarihine kısaca bir bakalım. Tamamen göstermeyeceğim ama şimdi Küre Dünya düşüncesi nereden çıktı ilk defa diye baktığımızda eski Yunan'da işte bazı düşünceler olduğunu, yani karşı düşünceler de var. Kimisi yer merkezli düşünce, kimisi küre merkezli düşünce ile ilgili fikirler olduğunu e, görüyoruz. Pisagor'un e, dünyanın bir küresel bir şey olduğu hakkında bir iddiası var. Aynı şekilde Aristoteles'in e, ayın, gezegenlerin ve dünyanın küresel olduğunu savunması var. Ama biliyoruz ki aynı zamanda Ptolemy'de yer merkezli modeli antik zamanlarda en iyi ortaya koyan bir model üreten yine eski Yunan'dan birisi. Bu farklı fikirler burada tartışılıyor. Fakat e, sonraları şeyi görüyoruz. Kopernik e, hiçbir aslında gözlemi e, olmayan, sadece çıplak gözle gökyüzüne bakan birisi. Ve bu eski Yunan'daki bilgileri alıp kendine göre bir teori oluşturuyor. Bu tamamen ya matematiksel bir model. Ve yani işin ilginç tarafı Kopernik kendi yazdığı bu teoriyi ölene kadar hiç şey yapmıyor. Kimseye açıklamıyor. Ölüm döşeğinde işte bunun arkadaşı mı diyeyim birisi bu modeli onun modelini açıklamak istediğini söylüyor ve öldükten sonra bu model yayınlanıyor. Bu model sadece matematiksel bir model, yani güneş merkezli model. Burada tabii Kopernik bu tür düşünceyi iten şey onun arka planında e, güneşi yüceltmesi, güneşe tapan bir düşüncesi olduğu gözüküyor ya da söyleniyor. Ve bu model sonra e, kilisenin yasaklandığı iddia ediliyor bu modeli. Ve bu şekilde bu model bir şekilde meşhur oluyor. Sonra Kepler geliyor. Kepler de bir matematiksel model ortaya, aslında kendi teorisi değil, Tycho Brahe'ın aldığı bir yer merkezi modeli çevirip bir gezegen modeli, güneş merkezli bir gezegen modeline e, döndürüyor ve bu Kepler kanunları adı altında bir teori, bir kanunlar ortaya koymaya çalışıyor. Fakat bunlar tamamen yine çıplak gözle yapılmış, gözlemsel olmayan, sadece denklemlerden ibaret olan bir teori. Sonra diyoruz ki Galileo geliyor. Galileo ilk defa işte kullanıyor, e, teleskop kullanıyor. Fakat bu teleskop oldukça yani e, düşük mercekli bir şey. Yani onunla bir gezegenlerin olduğunu net olarak görmesi çok zor. Sadece yine bir kendi kafasındaki inanışa uygun bir model oluşturmak için gezegenlere bakıyor ve bunlardan güneş merkezli model olduğunu ortaya koymaya çalışıyor, iddia ediyor. Ve işin ilginç tarafı, sonradan Galileo'nun yayınlanmayan bir son sayfası ortaya çıkıyor Galileo'nun çalışmalarında. Bu son sayfada Galileo
aslında şunu söylüyor. Diyor ki yani güneş merkezli model yer merkezli de aynı şekilde çalışıyor. Yani arada hiçbir fark yok. Yani bu itirafı bir şekilde şey yapıyorlar, saklıyorlar Galileo'nun bu itirafını. Yani burada Kepler de olsun, Kopernik de olsun, Galileo de olsun aslında direkt olarak işte biz bulduk işte güneş merkezli model her şeyin açıklayıcısı falan gibi çıkmıyorlar ortaya. Bunlar sadece belli bir teori ortaya atıyorlar ve bu tamamen geçmişteki şeylerin, iddiaların e, harmanlanmış bir şeyi, yöntemi. Bu geçmişteki modellerde tamamen güneş merkezli inançtan kaynaklanan bir düşünceden dolayı gelmiş bir model. Sonra Newton geliyor. Newton'un yaptığı farklı bir şey. Tabii bu matematiksel formüller ortaya koyuyor. Özellikle işte kütle eşittir, e, kuvvet eşittir, kütle çarpı ivme, F eşittir ma şeyi, formülü ve buradan da yola çıkarak işte yer çekimi iddiası vesaire işte güya gezegenlerin kendi aralarında bir çekim olduğu iddiasında bulunuyor ve bunlarla ilgili bir şey geliştiriyor, bir katsayı geliştiriyor. Tabii burada teorisi oldukça zayıf ve bu teoriye göre nasıl oluyorsa yani gezegenler birbirleriyle bir etkileşim içerisinde fakat ışık hızından daha fazla hızlı bir şekilde e, yer çekimi çalışıyor ve birbirlerini çektiğini iddia ediyor fakat birbirlerine bir türlü şey yapmıyorlar. Çarpışmıyorlar, yaklaşmıyorlar ve birbirlerinin güya yörüngesinde yüzdüğünü söylüyor. Bu yörüngeyle ilgili e, doğal ortamda gözlemlenen hiçbir örnek yok. Ve Newton'un diğerlerinden tek farkı bir formül ortaya koyması ki daha önceki küre dünya iddiacılarında böyle bir formül ortaya konmamıştı. Sonra bu iddialar 1800'lü yıllarda gelen fizikçiler tarafından bu Kopernik'in güneş merkezli modeli taraftar buluyor nasıl oluyorsa ve dünyanın küre olduğunu düşünmeye başlıyorlar ve 1800'lü yıllarda iki tane fizikçi işte Michelson, Morley diyorlar ki bunu bir test edelim. E, Test ediyorlar. Ondan sonra yani iddiaya göre işte dünya e, kendi etrafında dönüyor ve güneşin etrafında dönüyorsa o halde bulunduğumuz yerde işte iki tane şey lazer ya da ışık salalım. Bunlar birbirleriyle kesiştikten sonra geri gelecekler. Bu arada bu fark olursa eğer mesafeye göre bu fark bize dünyanın dönüş hızını verecek diye düşünüyorlar. Sonra neyse deneyi yapıyorlar. Deney sonucunda buldukları çok tahmin ettiklerinden çok düşük bir rakam. Sonra deneyin başarısız olduğunu ilan ediyorlar. Fakat aslında buldukları ortada bir şey var. Yani sarı, burada ekranda görüyorsunuz sarı ışık turuncudan biraz daha uzun çıkıyor. Fakat e, bekledikleri şey değil, oranda bir düşüklük değil. Sonra diyorlar ki herhalde hata yaptık. Şeyde deneyde bir hata olsa gerek vesaire. Yani sonuç olarak buldukları şey dünyanın güneş etrafında döndüğünü ispat edecek herhangi bir e, bulguya rastlamıyorlar. Tabii bu kafalarını karıştırıyor. E, Sonra ne oluyor? Einstein geliyor. Einstein şimdi sadece Michelson Morley değil aslında o zaman işte Airy deneyi olsun birçok farklı fizikçi e, dünyanın dönmesine dair fiziksel bir kanıt bulmak için oldukça uğraşıyorlar. Neyse bulamıyorlar. Ve sonuçta e, bu güneş merkezli model fizikçilerin gözünde veya dünyanın gözünde tehlikeye giriyor. Bu durumda bir kurtarıcı arıyorlar. Neyse Einstein geliyor. Einstein diyor ki
Yani burada Marcus Morley'nin deneyinde biz şeyi bulamadık. Dünyanın dönüşü olduğunu ama aslında bunun sebebi görelilik, görecelik olduğundan dolayı. Yani basit olarak anlatmak gerekirse işte bir trende duruyorsunuz, hemen yanınızda bir başka tren var. Sonra birden hareket oluyor. Acaba bizim tren mi gidiyor yoksa yandaki tren mi gidiyor? E, Eğer referans noktanız yani yere bakmıyorsanız iki trene bakarak hangisinin gittiğini söyleyemiyorsunuz. Bu şeye göre de Einstein'a göre yani buradan yola çıkarak diyor ki e, dünya mı dönüyor aslında şey mi dönüyor e, evren mi dönüyor ya da güneş mi dönüyor bunu gökyüzü mü dönüyor bunu referans noktamızdan söyleyemeyiz. Bir şeyimiz yok yani referansımız yok. Bulunduğumuz yerden söyleyemeyiz. Buna göre her ikisi de mümkün olabilir diye bir şey iddia ortaya atıyor. Yani önce özel görelilik yasasını anlatıyor. Özel göreliliğe göre diyor ki işte eter diye aslında bir şey yoktur. Yani eter aslında Newton'a göre çünkü Newton'un şeyine göre evren sabit, e, dünya dönüyor ve eter dönüyor. Şey diyor ki Einstein aslında eter diye bir şey yoktur özel göreliliğe göre. Sadece ışık hızıdır sabit olan. Onun haricinde hiçbir şey sabit değildir diyor. Sonra işin ilginç tarafı bu model çalışmayınca bu sefer başka bir model uydurmak zorunda kalıyor. Bu da genel görelilik teorisi. Bu genel görelilikte daha önce söylediklerinin tamamen aksini iddia ediyor. Diyor ki aslında ışık hızı da görecelidir. Yani sabit değildir. O da farklı farklı olabilir. Ve eter vardır diyor bu sefer. Daha önce söylediği tükürdüğünü yalayarak. Ve ekranda görüyorsunuz e, dünyanın hareketinin herhangi bir optik deneyle tespit edilemeyeceğini itiraf ediyor. Ve yani bütün deneyler farklı aksini göstermesine rağmen bu görelilik teorisiyle e, aslında her şeyin göreceli olduğu için döndüğünü fark edemiyoruz demeye getiriyor. Bu şekilde Einstein kafaları karıştırmışken tabii ki ona işte Nobel ödülü veriliyor falan dünyada böyle o genius, o dünyanın en zeki insanı nasıl böyle bir şey buldu falan gibi abartılarla yani bugün bile insanlar sanki Einstein'ın en zeki insan yani sorsam çocuklara bunu öğretiyorlar. Halbuki yani söylediği şey bayağı mantıksız bir iddia ki zaten görelilik teorisini de başkasından çalmış yani kendi teorisi de değil. Ee, Ve harmanlayıp işte bir kurtarıcı gibi gelip e, bu Michelson Morley deneyiyle oluşan şüpheleri ortadan kaldırmak için bir teori ortaya atıyor ve hiçbir zaman ispat edilmemiş bir teori. Ve bu şekilde kurtarıyor yani küre modeli. Ve böyle devam ederken şey geliyor, Hubble geliyor. Hubble da Edwin Hubble o zaman işte bayağı büyük bir e, teleskop yapıyorlar. O zamana kadar yapılmamış bir teleskop. Ve bu teleskopla e, galaksi dedikleri yani aslında bizim gök kubbedeki şeyler, e, ışıklara bakıyorlar ve onların bu galaksilerin ile ilgili bilgi toplamaya başlıyorlar. İlk defa bu Hubble'la gerçekleşiyor. Sonra tabii bu noktada Hubble ilginç bir şey buluyor. Hubble diyor ki e, bu şeyleri baktığı evrendeki şeyler, galaksiler kırmızıya yakın bir ışıkta gözüküyor. Yani ışık spektrumunda baktığınızda kırmızıya yakın duruyorlar. Buradan yola çıkarak diyor ki Allah Allah diyor. Yani çoğunlukla e, gördüğüm şeyler kırmızıya yakın.
Bu durumda kırmızıya yakın olması, Doppler efekti akla getiriyor. Doppler efekt nedir? İşte, mesela bir itfaiye aracı size doğru gelirken da di da 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 diye farklı bir şeyde frekansını değiştirerek sizden uzaklaştırınca ya da yaklaşınca farklı bir şeyde aslında aynı sesi normalde çıkartırken size farklı gelmesi gibi sesin yaklaşması ve uzaklaşması ile oluşan Doppler efektin aynı şekilde ışık için de geçerli olduğunu söyleyeyim. Eee, ışığa bakıyorlar şeydeki, gök kubbedeki o ışıklara. İşte burası evren diyorlar. Bu evrendeki galaksiler de hep kırmızıya çalıyor diyorlar. Kırmızıya çalıyorsa demek ki bu bizden uzaklaşıyor. Hâlbuki, daha önceki yayınlarda da anlatmıştık. Yani, elektromanyetizmayla, eee, bizzat deneysel olarak, şeylerin kırmızıya ve maviye, eee, çalmasını, deneysel olarak gösterebilirsiniz. Bu sadece manyetizmayla alakalı olan bir durum ama Hubble'a göre burada galaksiler kırmızıya çalıyorsa demek ki bunlar bizden uzaklaşıyor olarak yorumluyor Hubble. Sonra, onlar bizden uzaklaşıyorsa o zamanlar, zaten 1922'de bu, Wikipedia'nın söylediğine göre pardon, emm, Alexander Friedman diye birisi fizikçi, bu şeyin, eee, Big Bang teorisini ortaya attığını söylüyor buna göre. Tabii ki aslında, cizvit bir, şeyin teorisi, eee, ve bu teoriye göre Edwin Hubble da diyor ki eğer diyor her şey kırmızıya çalıyorsa o halde her şey bizden uzaklaşıyorsa o zaman demek ki evrenin, büyük patlama, ile birlikte her şey birdenbire patladı ve birdenbire dağılmaya başladı, uzaklaşmaya başladı diye bir teori ortaya atıyor. Fakat bu teoride oldukça problemli şeyler var. Yani sonradan bu problemler tartışılıyor. Bunlardan bahsedeceğim. Bu kadar problemli olmasına rağmen, bu teori aslında günümüzde işte evreni bize açıklayan en iyi model, evreni bize açıklayan en fazla test edilmiş model diye bize yutturmaya çalışıyorlar bilim dünyasında ya da okullarda vesaire. Hâlbuki alakası yok. Yani hiçbir zaman test edilmemiş, hiçbir gözleme, hiçbir, eee, deneye, hiçbir şeye uymayan, bir sürü problemler içeren bir model bu. Ve insanlara sanki bundan başka bir model yokmuş gibi, yani yer merkezli bir model yokmuş gibi, sadece bunu anlatıyorlar. İşte büyük patlama modeli. Eee, ve bu modelle birlikte aslında çok ilginç bir şey var. İşte Hubble bunu kırmızıya çalan şeyi görüyor ya şeyde, galaksilerde. Fakat işin ilginç tarafı Hubble diyor ki Hubble bakıyor, bakıyor, hepsi kırmızıya doğru gidiyor. Yani maviye çalan çok az var. Fakat şimdi gözlem yaptığın yer dünya. Dünyadan sen baktığında her şey uzaklaşıyorsa o zaman ne oluyor? Dünya bir merkez haline geliyor. Yani normalde bunların modeline göre işte dünya işte evrende böyle bir nokta gibi bir yer, işte alakasız diğer milyarlarca yıldızdan herhangi birisi. Bu modele göre ne olması lazım? Dünyadan baktığında bazılarının kırmızıya, bazılarının maviye çalması lazım, değil mi? Senin bir ortada bir yerde olman lazım ya da, yani farklı farklı şeyler görüyor olman lazım ama Hubble daha çok yani çok az mavi görüyor. Hep kırmızıya çalıyor, hep kırmızıya çalıyor. Her şey bizden uzaklaşıyor. Allah Allah diyor. Nasıl olur böyle bir şey? Yani bu nereye götürüyor? Bu şeye götürüyor. Yani o zaman her şey dünya merkezli olması lazım. Dünyadan uzaklaştığına göre dünya merkez olması lazım. Böyle bir şey kabul edilemez. Nasıl olur falan diyor. Hubble böyle çok kızıyor bu şeye, gözleme. Bu gözleme hatta belki yanlıştır falan deyip şey yapmaya çalışıyor. Önce inkar etmeye çalışıyor. Diyor ki bu gözlemeden hiç şey yapmayalım, bahsetmeyelim.
Sonra neyse yardımcısıyla falan konuşuyor. Diyor ki bu gözlemi ben gene bu büyük patlama modeline nasıl uydurabilirim, nasıl uydurabilirim? Diyor ki o zaman diyor şey düşünün diyor bir balon düşünün. Balonu şişirdikçe kenarları siz kenarında bir ucunda bir balonun kenarında olduğunuzu düşünün. Şişirdikçe sizden uzaklaşır değil mi? Balon şiştikçe orada bir noktaysanız balonda şiştikçe uzaklaşır. Yani her şey sizden uzaklaşıyormuş gibi gözüküyor. Bu durumda merkezde olmanıza gerek yok diyor. Yani bir balonun biz aslında kenarındayız. Yani evren de bir balon gibi. Böyle olunca buldum diyor işte. Böyle bir şey olması lazım evren teorisi. Biz diyor kenarındayız balon gibi. Evrende böyle balon gibi şişiyor. Bu teoriyi ortaya atıyor. Yani böylece herkes diyor ki o genius. Çok zeki bir adam. Nasıl da buldu bak. Aslında biz evrende hasbelkader yani yaratılmış böyle yani bir nokta bir uyduruktan bir şeyiz yani. Biz neyiz ki? Biz nasıl evrende bir merkez olabiliriz ki? Yani bu modele göre eğer balon modeli doğruysa yani balon modeli kabul edersek bu durumda gene herhangi bir noktayız yani balonun kenarında. O halde bu model tamam. Çok iyi. Bunu kabul edelim diyorlar. Fakat sonra tekrar bu modele e, bakıyorlar, gözlemler yapıyorlar. E, farklı sorunlarla karşılaşıyorlar. Mesela bu şey gibi kozmik background gözlemi gibi. Şimdi şöyle açıklayayım bu kısmını. Şimdi bu Big Bang modelinde problemler mesela şey yazdığınız zaman Wikipedia'ya yazdığınız zaman zaten çıkıyor. Flatness problemi diye bir problem çıkıyor. Flatness problemi mesela şurada da search yapmıştım. Flatness problemi demek evren şimdi evrenin içerisinde öyle bir enerji olması lazım ki onu yeterince böyle yoğunluğunu doğru bir şekilde şey yapsın, e, düzenlesin. Fakat bunlar şey yapıyorlar şimdi bu modelde e, bir evrenin şeyine bakıyorlar, hacmine bakıyorlar ve buradaki e, e, galaksilerdeki galaksilerdeki maddeye bakıyorlar. Ve bu maddeyle bir bakıyorlar arasında yani yoğunluk açısından oldukça büyük fark var. Ve bu yoğunluk mesela 0,80 tane sıfır yazın bir civarında bir yoğunluk. Yani neredeyse sıfır e, oranında bir yoğunluk problemi. Şimdi bu flatness problemi demek evrendeki madde yoğunluğunun oldukça düşük olması. Böylece ne oluyor? Evren sanki bir düzlem gibi yayılıyor. Bu matematiksel olarak mümkün değil. Yani it doesn't work. E, çalışmıyor. Yani böyle bir şey olmaması lazım teorilerine göre. Yani normalde e, evrende bir düzlem gibi yayılıyor olmaması lazım. Yani bazı eğimler olması lazım. Bazısının yukarı bazısının aşağı gidiyor olması lazım. Ama böyle bir şey bulamıyorlar. Bu durumda bu flatness problemi çözülemeyen problemlerden biri olarak e, yazıyorlar bir kenara. Sonra horizon problemi çıkıyor. Horizon problemi de ufuk problemi. Yani bu ufuk probleminde şöyle bir problem. Şimdi evrenin belli bir yaşı olduğunu iddia ediyorlar değil mi? İşte 13,5 milyar yıl yaşı var diyorlar. 13,5 milyar yıl işte eksi artı 1 milyar yıl gibi bir de saçma sapan bir teori. Ya öyle bir saçma bir rakam ortaya atıyorlar ki. Neyse böyle bir rakam uyduruyorlar. Ve ışık hızı da güya şeye göre
ne bileyim, Einstein'a göre ışık hızı da belli bir hız değil mi? O değişmez, belli bir sabit. Hız eşittir mesafe bölü zaman, formülü bu ve buna göre mesafeyi bulabiliyorsun. Eğer hızla zamanı çarparsan mesafe ortaya çıkar. Bu mesafeyi buluyorlar. Sonra bir bakıyorlar ölçümlerde 13,5 milyarla ışık hızını çarptıkları zaman e, arada buldukları mesafelerden çok farklı. Yani uymuyor. Yani öyle ki yani madde ışık hızının böyle 4-5 katı falan hızla yayılıyor olması lazım modeline göre. Modellerine uymuyor. Uymuyor. Bu modele uyabilmesi için ışık hızından 4-5 kat hızlı böyle ilerliyor olması lazım maddenin. Allah Allah nasıl oluyor falan diyorlar. Ondan sonra diyorlar ki herhalde diyorlar burada işte büyük patlamanın şeyinde başlangıcında böyle e, çok böyle hızlı ilerledi. Birdenbire hızlı ondan sonra hızı biraz kesildi falan gibi bir yani temelsiz bir iddia daha ortaya atıyorlar bunu açıklamak için. Sonra işte daha önce bahsettiğim gibi şeyden cosmic background dedikleri bu ölçümü yapıyorlar. Cosmic background dedikleri de e, işte şeylerle balonlarla e, uydu dedikleri işte balonlarla şey gönderiyorlar göğün yukarısına. E, o orada e, göğü tarıyorlar ve bütün göğün radyasyonunu ne bileyim şeyini sıcaklığını falan ölçüp böyle bir e, bu ekranda gördüğünüz bir harita ortaya çıkarıyorlar. Sonra hatta bununla ilgili bir video var. Onu açayım. Bu haritaya göre sesini kapatayım. Bu haritaya göre bir ellerinde bir şey oluşuyor. Bir işte bu buldukları şey bu. Böyle bir radyasyon haritası ortaya çıkıyor. Ve hem radyasyon hem de şey olarak bir ölçüm yapıyorlar göğü sıcaklık olarak. Fakat buldukları şey e, teorilerine yine uymuyor. Yani burada bir tane bu şeyde ölçümlerde bir eksen ortaya çıkıyor. Ve bu eksen e, işin ilginç tarafı gözlem yaptıkları yer dünya olduğuna göre bu eksen şeyden geliyor, evrenin bir tarafından geliyor, dünyanın üzerinden geçiyor, öbür tarafına gidiyor. Ve yine bir şekilde dünya merkezli bir eksen ortaya çıkıyor. Ve bunlar diyorlar ki Allah Allah. Yani bu bulduğumuz bu eksen burada biraz ileride gösterecek. Şöyle. Şimdi bu adam e, bu deney yani defalarca tekrar edilen bir deney. 1980'lerde yapılıyor, 2000'lerde yapılıyor vesaire. 2-3 kez deniyorlar bunu ve hemen hemen aynı sonucu alıyorlar. Bunlar bir eksen buluyorlar. Buna axis of evil. Bak şimdi yüz tarafı bilimsel şeyde axis of evil diye adlandırıyorlar. Axis of evil ne demek? Şeytan ekseni. Niye şeytan ekseni? Çünkü bu eksen bir şekilde şeyden geçiyor. İşin ilginç tarafı işte bu şekilde bir eksen elde ediyorlar. Bu eksen dünyanın bulunduğu yerden geçiyor. Bunlar diyorlar ki Allah Allah. Ya bu imkansız. Yani evren neden dünyanın merkezinde olan bir şekilde bir eksenden geçsin ki bu şeyler? Yani normalde bunların düşüncesi Kopernik fikrine göre evren işte yani dünya evrende bir fındık bir toz zerresi yani ne alaka bu eksen evrenden geçsin? Böyle bir şey olamaz. Burada bir şeyde kalıyorlar yine sürüncemede kalıyorlar. Ne yapacağız bu teoriyi nasıl kurtarsak? Yani böyle bir şey olması mümkün değil. Yani bu ekranda gördüğünüz adam işte bu cosmologist böyle bir şey mümkün olamaz diyor. Nasıl böyle bir şey bulabiliriz diyor. Ve
teorileri bulgulara uymadığı halde, yani teorilerini gözden geçireceklerine diyorlar ki yok, teorimiz yanlış olamaz. Bulduklarımızda bir hata olmalı. Ve ondan sonra diyorlar ki nasıl çözelim bu problemi? Diyelim ki şöyle bir iddia ortaya atıyorlar bu sefer de. Diyorlar ki ya şimdi matematiksel olarak bu evren, gördüğümüz evren, yani ekseni bizim dünyanın üzerinden geçiyor. Matematiksel olarak belki de diyorlar, belki de nasıl uydursak, belki de diyor binlerce, milyonlarca evren var diyorlar. Bu evrenlerden bir tanesi tesadüfen bizim evren ve tesadüfen de bu matematik modeline göre Axis of Evil, yani şeytan ekseni bizim şeyden geçiyor. Dünya merkezli. Aslında belki bilmediğimiz milyarlarca evren daha var. Onlar da geçmiyor. Ah diyor, böyle bu modeli bulalım diyor. Şey yapalım, insanlara diyelim ki yaşasın, bulduk. Aslında binlerce, milyonlarca evren var. Hani görmüyoruz, bilmiyoruz, ölçemiyoruz, bakamıyoruz, gösteremiyoruz vesaire ama yani herkes NASA'ya inanıyor. Fark etmez. Hani bilim şeyinden geldi ya, bilim çevrelerinden geldiği için diyelim ki aslında milyarlarca evren var. Bunlardan bir tanesinde biz tesadüfen işte biz dünya merkezine oturmuş diyelim diyorlar. Bu şekilde olayı kurtaralım. Yani komedinin daniskası. Ve aslında bu şunun gibi bir şey. E, Diyelim ki benim teorime göre çekmecemde e, 100 dolarım var. Ama yani bu teori ortaya atıyorum. Çünkü oraya işte para biriktirdim. Belki 1 dolar atmıştım falan, onu hatırlıyorum. Toplamda 100 dolarım olması lazım diyorum. Ondan sonra bir açıyorum, bakıyorum çekmeceme, sadece 1 dolar var. Allah Allah. Teorime göre 100 dolar olması lazım. O zaman %99 yanılmışım teorimde. O halde ne yapmam lazım? Normalde teorim demek ki yanlışmış diyeceğime diyorum ki yok, teorim yanlış olamaz. Herhalde burada 99 tane gözükmez bir dolar var. Gözükmüyor onlar. Yani görmüyorum belki ama oradalar. Yani orada olması lazım çünkü teorim yanlış olamaz. Göremiyorum, olabilir ama yani fark etmez. Gözükmeyen bir şey. Biz ona dark money diyelim. Çünkü bunlar göremedikleri şeyi e, dark matter diyorlar. Mesela evrene bakıyorlar. Yeterince madde yok. Evrendeki madde miktarına bakıyorlar. Şeye bakıyorlar. E, Yeterince madde yok. Ne yapacağız? O dark matter, yani karanlık madde diye bir şey uyduralım. Yani ispat etmemize gerek yok. NASA millet inanıyor. İşte orada olmadığı halde madde olmuş gibi varsayalım. Böylece teorimiz ispat etmiş oluyor. Yani teorimize uymuş oluyor. Önemli olan o. Yani olmayan şeyi oldu diyelim. Dark matter. Görmüyoruz, ölçemiyoruz, bakamıyoruz. Test edemiyoruz, dokunamıyoruz vesaire. Fark etmez. Biz onun var olduğunu iddia edelim. Aynı şey dark enerji için de geçerli. Yani bakıyorlar evren evren modelini bir şeyde test ediyorlar. Bir tane e, vakum şeyi alıyorlar. Vakumun içerisinde bir test yapıyorlar. Bu teste göre olması gereken enerjiyi patlamadan sonra işte bir enerji ortaya çıkıyor. Ve bu enerjiye bakıyorlar. Bakıyor, Allah Allah. Burada olması gereken enerji, yani evrendeki enerjiden 10 üzeri 120 kat daha az. Yani bunu özellikle söylememiş miydi? Neydi o adamın adı? Yani yapılan ölçümlerde in cosmology significant discrepancy between the theoretical prediction and the vacuum energy density. Yani vakumda yapılan deneyde evrendeki olması gerekenden 10 üzeri 100, yani 10 üzeri 120 ne demek?
bir rakamının arkasına 120 tane sıfır koyun büyüklüğündeki bir rakam kadar teoriden uzak bir şey buluyorlar ve bu Michio Kaku'nun söylediği bir şey var. Michio Kaku'yu biliyorsunuz. Diyor ki bulgularımıza göre diyor kozmolojide büyük bir kriz var diyor. Yani normalde bilimde e, biz 10 üzeri bir ya da yani 2 bile şey olsak yani yanılsak biz buna olamaz. Yani o zaman teorimizde bir problem var. Yani burada teoriyi sorgularız diyor. Yani yani böyle bir bilim olamaz. Yani 10 üzeri 120 civarında bir hata payı veriyor teori. Yani bu Big Bang dedikleri büyük patlama teorisiyle ortaya attıkları kozmoloji teorisinde bu kadar büyük bir hata var ve buna bilim diyorlar. Yani bundan iddia. Yani gülünecek bir bir durum gerçekten. Yani ve biz bunu sorguladığımız zaman da bizi güya şeye alaya almaya çalışan gruplar, insanlar var. Yani kendi bilim adamınız bak her yerde bulabilirsiniz bu bilgiyi. Kendi bilim adamınız teorinizin hata verdiğini söylüyor. Bu kadar büyük bir hata veren bir teorinin doğru olmasını kabul etmek, bırakın kabul etmek, tamamen bir an önce çöpe atılması lazım. Fakat çöpe atamıyorlar çünkü bundan başka bir teori üretemiyorlar. Yani bütün şeyler, veriler yer merkezli modeli işaret ediyor. Ama kafalarında güneşe tapan bir inançtan dolayı güneş merkezli bir model düşündükleri için ve evrende biz neyiz ki? Biz mikroptan türemiş bir toz zerreciyiz gibi bir inanç oldukları için, inanç içerisinde oldukları için bu teoriyi atamadıkları için bizim bulunduğumuz yerin özel bir yer, bir yaratıcıyla ortaya çıkmış bir yer olduğunu söyleyemedikleri için böyle bir şeyde açmazda kalıyorlar. Açmazda kalıyorlar ya da yüzleri kızarmadığı halde bu tür iddiayı hala devam ediyor. Yani bilim çevrelerine sorsanız bu e, Big Bang teorisinin çoktan çöpe atılıyor olması yani normal bilime sorsanız atılıyor olması gerek. Ama bilim çevreleri belli güçlerin elinde olduğu için bu kadar hataya rağmen bu teoriyi hala insanlara yani çocuklarımıza okullarda sanki en iyi teori bundan başka teori yok diye öğretiyorlar yani insanlara. Yani bu kadar e, durum vahim vaziyette. Ve e, özet olarak söylersek yani flatness problemi var, horizon problemi var, e, Hubble constant problemi var, redshift distribution problemi var. Yani kırmızıya kırmızıya yakın güya yakında duran şeyler, galaksiler kırmızıyı daha çok kırmızıya yakın duruyor. Uzaktakiler daha az duruyor. Yani burada yaptıkları ölçümlerde mesafelere de uymuyor kırmızı distribution. Yani normalde bir noktadan patlamış olsa e, belli bir homojenik olarak artması lazım işte kırmızının değil mi? Mesela diyelim ki elinizde bir torba leblebi var. Leblebiyi yanlışlıkla eliniz çarptı, yere döküldü. Ne olur? Bütün leblebiler farklı yönlere dağılır. Yani belli bir yöne doğru hepsi gitmez. Orada yani demir bilye dökseniz belki orada bir mıknatıs olsa ona doğru gider. Ama işin ilginç tarafı aynı şey gibi e, evrene bakıyorlar homojen olarak dağılmamış evren. Yani belli bir yere
bazıları toplanmış, bazı yerler boş vesaire. Bunu açıklayamıyorlar. Burada redshift distribution dedikleri, yani redshift'in dağılım problemi de var aynı teorilerinde. Ve dark flow dedikleri, yani bunun evrenin yeterince açılması ile ilgili teorilerinde problem var. Dark enerji dedikleri, karanlık enerji dedikleri, evrenin yeterince iddia ettikleri enerjiden az olması ya da olmaması problemi var. E, Ondan sonra dark matter dedikleri, bazı yerlerde ölçtükleri maddenin çok daha azını, çok daha şeyini görüyorlar. 0.80 tane 0,1 yoğunluğunda madde buluyorlar. Buna göre iddia ettikleri şey yakın bile değil. O zaman ne diyorlar? Orada karanlık bir madde olması lazım. Görmüyoruz, bulamıyoruz, ölçemiyoruz. Ama orada bize inanın da orada olması lazım diyorlar. Çünkü başka türlü teori uymuyor. Ve böyle bir dark matter şeyi uyduruyorlar. Dark enerjiyi uyduruyorlar ve bunların hepsi toplamında büyük patlama e, teorisini sırf ayakta tutmak için uydurulmuş şeyler. Yani bu kadar hata veren bir teoriyi hala insanlara normal bir yaratılışın e, başlangıcı teorisi olarak anlatmaları gerçekten oldukça gülünç. Oldukça gülünç bir şey. Yani burada tabii ki felsefi altyapısına bakarsan amaç ortada bir yaratıcı olduğunu inkar etmek. Yani her şey bir yaratıcıdan kaynaklı oluyor. Her şey bir yaratıcı sayesinde bu yaratılmış olduğunu söyleseler, e, bu sefer bilim dünyası karışacak. Bilim dünyası karışacak çünkü orası ancak işte ateist düşünceyle e, savunanların olduğu bir arena haline gelmiş. O sen bilimi dine karıştırıyorsun bilmem ne vesaire deyip adamı aforoz edecekler. Yani e, sen bilimsel olarak nasıl dersin ki şeyler e, bir yaratıcı var. İyi de bütün bulgular onu gösteriyor. Yani yaptığınız bütün ölçümler, bütün gözlemler, bir bulunan şeyler evren merkezli olduğunu gösteriyor ve yer merkezli olduğunu gösteriyor ve bulunan her şey, gözlenen her şeyin kendi kendine tesadüfen bir araya gelerek oluşmasının mümkün olmadığını gösteriyor zaten. Yani burada arkasında bir yaratıcı yoksa o zaman bu kadar şey nasıl oldu da bir araya geldi? Yani uydurdukları şeyler yine aynı şekilde evrim teorisi. Ve evrim teorisindeki problem, güya başlangıçta işte balık çıktı da bilmem yürümeye başladı falan. Ara şeyler yok. Birdenbire bir canlı başka bir canlıya dönüşüyor. Maymun güya insana dönüşüyor. Ara formlar yok. Ee, Böyle bir saçma bir iddia. Bu teori de okullarda sanki şey gibi öğretiliyor. İnsanlara diyorlar ki işte biyolojinin temeli bu. İnsanlar aslında yaratılmadı. Böyle bir hasbelkader şeyden, balıktan işte yerde yürüyen sürüngenden bilmem neden, e, ondan sonra başladı maymundan da insan oldu gibi bir saçma bir teori. Bunu bilimsel teori olarak da anlatıyorlar. Hiçbir ispatı olmamasına rağmen. Ara formların hiçbirisi bulunmuş değil. Ama bu teori bir şekilde kabul görüyor. Nasıl oluyorsa okullarda öğretiliyor. İnsanlar kabul ediyorlar bu teoriyi. Savunuyorlar. Yani gülünçlüğün daniskası bir teori. Yani hiçbir ispatı olmayan bir şey. Yani bunun gibi, yani daha konuyu da e, açabiliriz. Diğer arkadaşlara söz vereyim. Yani genel olarak e, problemler bunlar. Yani büyük patlama denen şey aslında ispat edilmiş bir şey değil. Tamamen problemlerle dolu olan ve bunu söyleyenler de kendileri, biz demiyoruz. Yani kendi Wikipedia'yı aç, interneti aç, şey yap, araştır. Bununla ilgili problemleri yazıyorlar zaten. Özet olarak bunları söyleyeyim, sonra sohbet kısmında başka söyleyeceklerim olabilir.